şu söyleniyor açık bir şekilde. Herkes aşı olacak. Bu işten kaçış yok. Söyledikleri bu. Peki değerli izleyicilerimiz, tamam, bilim insanlarına saygı duyuyoruz. Biz zaten hiç kimseye tarafsız yayıncılar olarak aşı olun ya da olmayın diye bir şey söylemiyoruz. Bu herkesin kendi karar vermesi gereken bir şey. Ben işin hem psikolojik hem de ekonomik boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Birkaç sorum olacak izninizle, bakın. Bu aşılar piyasaya çıkmadan önce bu aşıların Profesör Doktor Uğur Şahin'in söylediği gibi birkaç ay sonra etkisini düşürdüğü, yani vücuttaki antikor seviyesini düşürdüğü açıklandı mı? Bu bir. İkincisi, bu aşılar piyasaya çıkmadan önce bu aşıların 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doz, diğer bir ifadeyle ölene kadar insanlara yaptırılacağı söylendi mi? Yoksa şu mu söylendi? 2 doz olun, bu işten kurtulun mu dendi? Evet değerli izleyicilerimiz, bakın. Bu işte Dünya Sağlık Örgütü ne diyorsa tabii ki onlar yapılacak. Bilim insanları ne diyorsa onlar yapılacak. Bunun dışında biz gazetecilerin başka bir şey söylemeye ne yetkisi var ne de bilgimiz var. Biz sadece meydana gelen olayları yorumlamaya çalışıyoruz. Ama aklımıza da ister istemez, yani biz kendi sağlığımızdan da sorumluyuz aynı zamanda. Ben kendimle ilgili bu soruları soruyorum. Çocukların aşılanmasıyla ilgili anladığım kadarıyla henüz net bir durum yok. Yani bu aşıların ne kadar etkili olduğuna dair net bir durum yok. Çünkü Özlem Türeci ne diyor? Yıl sonuna kadar bu konuyla ilgili olarak çalışmalar neticelendirilecek deniliyor. Bu iş neye benziyor biliyor musunuz? Kervan yola çıkmış. Bu kervandaki sorunlar yol giderken çözülmeye, anlaşılmaya çalışılıyor. Sağlık gibi böylesine önemli bir konuda, dünyanın şu anda aciz kalmış olduğu bir konuda deneme yanılma yöntemiyle kervan yolda düzülür mantığıyla hareket etmek ne kadar doğru? Şimdi ne deniyor? 3-4 ay sonra bu aşıların etkinliği azalıyor deniliyor değil mi? Peki ben de bir birey olarak, insan olarak soruyorum. Ne zamana kadar bu aşıları vurdurmaya devam edeceğiz? 3. dozu vurduk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Diyelim bir çocuk 12 yaşında. Ömrünün sonuna kadar bu aşıları vurduracak mı? İşte arkadaşlar, boşuna beni takip edenler bilir. Ne diyorum ben? Mezara kadar aşı diyorum değil mi? Şimdi bilim insanlarının açıkladıkları bize bunu söyletiyor. Şöyle bir açıklama duymadım ben hiçbir bilim insanından. 3 doz aşıyı yaptıracaksınız, bu işten kurtulacaksınız diye bir şey duymadım. Bakın şöyle bir psikoloji var. Bu işin sorumlusu olarak aşı olmayanlar gösterilecek. Net. Çünkü siyasetçilere bakıyorum. Onlar diyor ki mutlaka aşı olmamız gerekiyor diyor. Bilim insanlarımıza bakıyorum. Onlar diyor ki mutlaka aşı olmamız gerekiyor diyor. Aşı olmayanların hayatları kısıtlanıyor. Yakında evden çıkamaz hale gelecekler. İster istemez o zaman yine aklımıza başka bir soru geliyor. Nedir bu? Bu işin sorumlusu olarak yarın öbürsü gün aşı olmayanlar mı gösterilecek? Benim anladığım bu. Çünkü aşı olmayanları aşı olmaya bir şekilde mecbur ediyorlar. Değerli izleyicilerimiz, sağlıkla ilgili bir konuda herkesin kendi karar vermesi gerekiyor. Yani ben sizin adınıza kardeşim sen aşı ol, olmalısın diyebilir miyim? Hayır diyemem. Hiç kimse diyemez bunu. Zaten doğru bir yaklaşım değil.
Ama ne dediler arkadaşlar? İsteyen aşı olur, isteyen olmaz, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Sürekli böyle açıklamalar yapıldı. Mecburi değil dediler, zorunlu değil dediler, değil mi? Her yerde, dünyanın her yerinde. Sadece Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, İngiltere değil, Türkiye değil, dünyanın her yerinde. Ne dediler? Zorunluluk yok. Peki, madem zorunluluk yoktu, aşı olmayan insanların hayatlarını neden kısıtlıyorsunuz? Ben anlamadım. Bir taraftan zorunlu değil diyorsunuz, bir taraftan da aşı olmayanı evden çıkamaz hale getiriyorsunuz. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben aşı olmayın falan demiyorum. Asla. Böyle bir şey yok. Ben sadece siyasetçilerin yapmış olduğu bu açıklamaların arkasındaki, perde arkasındaki saklananları anlamaya çalışıyorum. Bir de aşı ekonomisi var arkadaşlar. Koronavirüsle ilgili bakın, devletlerin ekonomileri alt üst oldu. İnsanların, bireylerin ekonomileri alt üst oldu. İşsiz kalan milyonlarca insan oldu. Evlerdeki tüketimler arttı. Markette, çarşıda, pazardaki fiyatlar aldı başını gidiyor. Hala öyle. Geçen yıla göre dünyanın pek çok noktasında fiyatlar en az %20 oranında arttı. Bakıyoruz, kiralar arttı. Ev fiyatları arttı. Market, çarşı, pazar fiyatları arttı. Ama çalışanların, işçilerin maaşları ya da aldıkları paralar, sosyal yardımlar hiç artmadı. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Ben anlatıyorum, diyorum ki insanların, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayanların, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde yaşayanların bu koronavirüs döneminde daha çok sosyal yardıma ihtiyacı var diyorum. Her yerde var ama devletleri zengin olanlar, bakın zengin devletlerde yaşayanların mutlak surette daha çok sosyal yardım alması gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya sen Türkiye'yi niye konuşmuyorsun kardeşim? Bak, ben şu anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında, özellikle de gelişmiş ülkelerde yaşayan Türklerin sorunlarını konuşuyorum. Türkiye'yi konuşmuyorum şu anda. Türkiye'ye de geleceğiz. Ama Almanya'dan örnek vermek gerekirse, dünyanın en büyük süper güçlerinden bir tanesi olan Almanya, koronavirüs döneminde esnaflara yardım etti. Geçen yılki cirolarının %70'i oranında para ödedi. Güzel. Peki işçiye bir yardım yapıldı mı? Emekliye bir yardım yapıldı mı? Basitçe orta ve dar gelirli vatandaşa koronavirüs döneminde nasıl bir yardım yapıldı? Mesela vatandaş çocuk parası alıyor. Ne kadarlık destek verildi? Ben hep buradan anlattım. 2021'in sonuna kadar çocuğu olanlara aylık en az 500 euro civarında bir yardım yapılmalı dedim. Niye? Sebebi de var. Çocuklar evde. Daha çok tüketiyorlar. Faturalar artmaya başladı. Farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Koronavirüs yaşantısı denilen bir yaşantı çıktı arkadaşlar. Artık hiçbir şey geçmiş gibi olmayacak. Yeni bir hayatın içerisindeyiz. Tüketimler arttı, fiyatlar arttı, her şey arttı. Şimdi biri yine şunu söyleyebilir. Nereden verecek kardeşim bu kadar parayı? Arkadaş bak, ne dedim konuşmamın başında? Dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesini örnek veriyorum. Almanya diyorum. Dünya ekonomisi içerisinde ilk 5'in içerisinde yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi Almanya yardım yapmayacaksa kim yapacak? Yani Almanya istese her aileye, çocuklu aileye 500 euro, her emekliye içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar, yani bu işten bir şekilde az ya da çok kurtulana kadar 500 euro her ay bir takviye yapsa olmaz mı? Yapamaz mı?